Merhabalar kıymetli izleyicilerim ve takipçilerim. Binur'un Mutfağı kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için yapımı oldukça kolay olan, içerisine yumurta ve süt koymadan yapmış olduğum harika bir kek tarifi hazırladım. Yumurta ve süt kullanmadan yapmış olduğum bu kekin tadına şaşıracaksınız. Tarifime başlamadan önce kimin nereden izlediğini bana yorumlardan yazarsanız, değerli takipçilerimin nereden izlediğini öğrenmiş olurum. Sizleri daha fazla bekletmeden bu leziz kekin tarifine geçiyorum. Herkese iyi seyirler. Çırpma kabının içerisine ilk olarak kuru malzemeleri koyuyoruz. Bunun için 1,5 su bardağı unu eleyerek ekliyorum. Bu aşamada ununuzu kesinlikle eleyerek ekleyin. Böylelikle unumuzu havalandırmış oluyoruz. Kekimiz daha süngerimsi kıvamda oluyor. Tarifimde kullanmış olduğum su bardağı ölçüsü 200 mililitre. Unumuzu eleyerek ekledikten sonra içerisine 2 yemek kaşığı kakaoyu da eleyerek ekliyorum. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup beğeni ve yorumlarınızla beni desteklerseniz çok sevinirim. Bu tarifimde 1 su bardağı şeker kullandım. Kuru malzemelerin içerisine şekeri koyuyorum. Bütün kuru malzemeleri güzelce çırpıcı yardımıyla karıştırıyorum. Bu aşama çok önemli. Kuru malzemelerin iyice birbirine karıştığından emin olun. Tarifimde kullanmış olduğum bütün malzemeleri videomun altındaki açıklama kısmında ölçüleriyle birlikte paylaşıyor olacağım. İsterseniz oradan da bakıp faydalanabilirsiniz. Bütün kuru malzemeleri güzelce karıştırdım. İçerisine 1 su bardağı suyu koyuyorum. Bu aşamada suyunuzun oda sıcaklığında olmasına özen gösterin. Yarım çay bardağı sıvı yağ ekliyorum. Kullanacağımız sıvı malzemeler bu kadar. Bunları da diğer malzemelerle birlikte güzelce karıştırıyorum. Ununuzda hiçbir pütürlük kalmayıncaya kadar, homojen bir kıvam alıncaya kadar kekinizi güzelce karıştırın. Bu arada tarifimi buraya kadar izleyip beğendiyseniz, sosyal medya hesaplarınızdan arkadaşlarınızla paylaşarak bana destek olursanız çok sevinirim. Ayrıca Binur'un Mutfağı kanalımda birbirinden güzel diğer tariflerim var. Onlara da göz atmayı sakın unutmayın. Kek malzemelerimizi güzelce karıştırdık. Bu aşamadan sonra mikserimizden yardım alıyoruz. 1-2 dakika boyunca da mikserle karıştırıyoruz. Bu kek tarifimde 1 paket vanilya, 1 paket kabartma tozu kullandım. Kabartma tozu ve vanilyayı da eleyerek ekliyorum. Daha sonra tekrar mikser yardımıyla kekimizi güzelce karıştırıyoruz. Bu kek tarifi özellikle yumurta alerjisi ya da süt alerjisi olanlar için çok ideal. Yumurtaya ve süte alerjiniz olmasa dahil bir kez bu keki yapıp denemelisiniz. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Denediğiniz zaman göreceksiniz favori tarifleriniz arasında yerini alacak. Kek harcımızı güzelce çırptık, mikseri içerisinden çıkarttık. Bu keki kelepçeli bir kalıpta pişireceğim. Taban kısmına yağlı kağıdı güzelce yerleştirdim. Kenar kısımlarını da fırça yardımıyla güzelce yağlıyorum. Bu arada fırınımı da 170 derece alt üst ayara açtım. Keki kesinlikle sıcak fırına koyuyoruz. Kek harcını kek kalıbının içerisine boşaltıyorum. Daha sonra kek kalıbını şöyle bir sağa sola çeviriyorum. Biraz da tezgahın üzerine vurarak hava kabarcıklarını alıyorum. Lezzetine lezzet katmak için üzerine biraz damla çikolata gezdiriyorum.
Hazırlamış olduğumuz keki 170 derecelik fırına götürüyoruz. 30 dakikanın sonunda kekimizi kontrol ediyoruz. Temiz bir kürdanı alıyorum, kekin içerisine batırıyorum. Eğer temiz çıkıyorsa kekimizin piştiği anlamına gelir. Ben bu keki 30 dakika boyunca 170 derecelik fırında pişirdim. Sizler kendi fırınınızda kontrollü bir şekilde pişirin. Kekimiz güzelce soğurken biz de sosunu hazırlıyoruz. Bunun için yarım su bardağı kaynar suyun içerisine 80 gram çikolatayı koydum. Çikolata tamamen erinceye kadar güzelce karıştırdım. Buz gibi soğumuş olan kekin üzerine sıcak çikolata sosunu koyuyorum. 20 dakika bu şekilde bekletiyorum. 20 dakikanın sonunda kenar kısımlarını spatula yardımıyla biraz açıyorum. Daha sonra keki kelepçeli kalıptan çıkartıyorum. Bu aşamadan sonra kekinizi istediğiniz şekilde süsleyebilirsiniz. Ben kenar kısımlarına biraz Hindistan cevizi serpiştirdim. Biraz da orta kısmına koyacağım. Sizlere bir de bu güzel kekin iç dokusunu göstermek istiyorum. Üzerine koymuş olduğumuz çikolata sosu ile gerçekten çok lezzetli oldu. Keki üçgen olacak şekilde kesiyorum. Yumuşacık çikolatalı sosla ıslattığımız kekimiz hazır. Tarifimdeki tüm püf noktaları detaylı bir şekilde sizlere anlatmaya çalıştım. Ancak yine de aklınıza takılan bir kısım olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Oradan da elimden geldiğince sizlere dönmeye çalışıyorum. Bu leziz keki yapıp deneyecek olan herkese şimdiden afiyet olsun. Sizler kekimizin son halini seyrederken ben de sizlere veda etmiş olayım. Bir tarifimizin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bana destek olmak için tarifimi beğendiyseniz beğenmeyi, abone değilseniz abone olmayı, yeni tariflerimi izlemek için bildirim zilini açmayı, tariflerimi sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Her şeyin gönlünüzce olması dileğiyle. Hoşça kalın, afiyetle kalın, Allah'a emanet olun.